Programımız kaldığımız yerden tüm hızıyla devam ediyor. Şu anki konuğumuz estetik diş hekimi Cem Niş. Cem Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Çok teşekkür ederim. Yine diş hekimliği ile ilgili, estetik gülüşlerle ilgili çok önemli bilgiler vereceksiniz bize. Yeni bir estetik dizayn yaparken kullanmayı tercih ettiğiniz en iyi malzemeler hangileridir diyerek size bir soru yöneltiyorum. Çünkü siz diş hekimliği dışında bir de diş teknisyenisiniz. O yüzden malzemeler konusunu en iyi siz anlatırsınız diye düşünüyorum. Teşekkür ederim. Kullandığımız malzemeler tabii ki çok kapsamlı malzemeler. Bunlardan en bizim için ilk tercihimiz seramik kaplamalar, seramik malzemeler, estetiği ve doğallığı daha fazla olan malzemeler. Bu malzemelerin içerisinde felspat dediğimiz taşın, doğal taşın diş dokusuna en uyumlu olduğu taş kabul edilir. Biz de estetik uygulamalarda ilk önce seramik malzemelere, felspatik venerlere tercih ediyoruz. Hocam peki estetik uygulamalar içerisinde en sık kullanılan bu lamino porselenler. Bunlar nedir? Yani lamino porselenlerden biraz bahseder misiniz? Lamina porselenleri felspat dediğimiz doğada bulunan bir taşın diş dokusuna en uygun bir doğal bir taş. Bunlardan imal ediliyor. Dental firmalar geliştirdiği malzemelerle artık bizim estetik çalışmamıza da çok katkı sağlıyor açıkçası. Lamina porselenleri çok ince şekilde de üretilebiliyor. 0,2-0,3 milimetre inceliğine kadar üretilebiliyor. Bunlar seramik malzemelerdir. Işık geçirgenliği yüksek ve doğala en yakın malzemelerdir. Peki diğer yöntemlerle kıyasladığınızda ne farkı var? Direkt seramik olan çalışmalar diğer lityum disilikat ya da kompozit dediğimiz diğer malzemelere oranla ışık geçirgenliği ve estetik görünüşü daha fazla olduğu için onlar bizim için daha avantajlı malzeme. Peki bonding uygulamasıyla aralarında benzerlik var mı? Bonding uygulamasında herhangi bir kesim yapmadan da direkt uygulama yapabiliyoruz. Gerçi bunları seramik venerlerde de yapabiliyoruz. Fakat bonding uygulamasında hasta kullanım sonrasında eğer çay, kahve veya sigara tüketimi varsa bonding uygulamalarında renklenmeler oluşabiliyor. Ama seramik çalışmalarda böyle bir problem olmuyor. Arasındaki en büyük fark hem de direnç olarak da bonding uygulamaları seramik uygulamalarına göre mekanik olarak direnci daha düşük malzemeler. Peki bonding kimlere uygulanabilir ve ne için uygulanır? Bonding estetik ihtiyacı olan her vakada kullanılabilir. Maliyet olarak çok daha düşük malzemelerdir seramik venerlere oranla. Bunun için estetik olarak kullandığımız malzemeler vener olarak yapabiliyoruz, kron olarak yapabiliyoruz, dolgular, diş kapatma vakalarında kullanabiliyoruz. Mesela bir kişi dişini kırdı, eksik olan bir yeri var. Burası için lamina mı tercih edersiniz yoksa bonding mi tercih edersiniz? Burada hastanın yaşı bizim için önemli olan. Eğer çocuk vakaysa burada yine tekrarlanabileceği için eğer ön dişinde bir kırık oluşmuşsa yani 8-10 yaş gibi bir çocuksa bunda ilk önce kompozit bonding uygulaması yapıyoruz ki hastamız ısırma gibi böyle olan alışkanlıklarına yani alışma süreci dediğimiz çünkü tekrarlayabilir kırma işlemlerini. Çünkü bonding işlemleri daha uygun olduğu için seramik olarak yaptığımızda çocuk fazla bilmediği için bu şekilde bonding uygulamanı tercih ediyoruz ki maliyet olarak daha düşük. Yine tekrarlanana kadar en azından seramik vener yapacağımız yaşa geldikten sonra bonding yerine seramik kullanıyoruz. Peki gülüş tasarımında laminalardan başka neler yapıyorsunuz? Gülüş tasarımlarında lamineler kullanabiliyoruz, kronlar kullanabiliyoruz. Diş eksikliği veya komple dişi olmayan vakalarda protezlerle tasarım yapabiliyoruz.
Peki bu gülüş tasarımı olsun, estetik uygulamalar olsun ya da diğer diş tedavileriyle ilgili olarak olsun, hastalarda bir fobi varsa ne yapıyorsunuz bu fobisi olan, yani diş hekimi korkusu olan kişilere nasıl yaklaşıyorsunuz? Dental fobisi büyük bir problem aslında bizim için. Çünkü yetişkin bireylerde özellikle oluşmuş dental travmalar, küçüklükten oluşmuş travmalar yetişkin aşamasında da ömür boyu devam edebiliyor. Bu tip vakalara daha ılımlı yaklaşıyoruz. Zaten benim kendi kliniğimde ortam ambiyent olarak daha sıcak, daha ev ortamı gibi, hastanın direkt gelip hastane ortamı gibi böyle direkt dişçi koltuğuna oturduğu bir ortam değil. Bu tip vakalarda hastalarımıza daha ılımlı yaklaşıyoruz. Bu yönde tedavilerimizi başarılı bir şekilde başlayabiliyoruz. Şimdi diş hekimliğinin ana konularından bir tanesi de çocuk diş hekimliği, pedodontoloji diyorsunuz. Evet. Biraz da çocuklara yönelik olarak yaptığınız tedavi uygulamalarında diş hekimliği hizmetlerinden bahseder misiniz? Tabii ki daha demin bahsettiğimiz gibi dental fobi, çocuk yaşta bunların travmanın oluşmaması için ailelere özellikle pedodonti uzmanlarına yönlendiriyoruz. Eğer kendi bünyemizde pedodonti uzmanı varsa ki var, gelen çocuk vakalara özellikle ailelere önerdiğimiz 6 aylık periyodik kontroller. Yani çocuk geldiğinde ağzında bir çürüğü olmadan veya ağrıyla gelmemesi bizim için çok önemli. Çünkü ilk olarak geldiğinde kliniğimize ağrıyla gelen çocuklar işlemlerde biraz sıkıntılı olduğu için travmaya neden olabiliyor. Onun için ailelere önerimiz çocuklarını 6 aylık periyotlarla hiç sıkıntı olmadan kliniğimize getirip orada oyunlar oynayıp hediyeler verip gönderebiliyoruz. Bu şekilde diş hekimliğini, diş doktorlarını sevmelerini sağlıyoruz. Peki kliniğinizde kaç hekim çalışıyorsunuz ve bunlar bütün branşlara hakim mi? Yani ortodonti, işte az önce söylediğiniz çocuk diş hekimimiz bile var. Diğer branş hekimleri de var mı dişle ilgili? Tabii kliniğimizde estetik çalışmalar dışında implantoloji, endodonti, pedodonti, periodonti ve ortodonti hizmetlerini de veriyoruz. Protez diş hekimliği de yapıyorsunuz Evet. zaten. Estetik çalışmaları genel olarak ben yapıyorum. Çünkü işin laboratuvar kısmına da hakim olduğum için estetik çalışmalarda özellikle dikkat ediyorum. Yani gelen bir kişi tüm ağızla ilgili tüm problemlerini, yaşlı olsun, genç olsun, implant olsun, Evet. bütün çalışmaların hepsi aslında kliniğinizde. Kliniğimizde mevcut bütün Dijital şekilde hizmetleri gerçekleşebiliyor. verebiliyoruz. Evet. Hocam çok teşekkür ederim vermiş olduğunuz Ben bilgiler teşekkür için. ediyorum. Bugünkü program konuğumuz estetik diş hekimi Cem Niş idi. Kendisine vermiş olduğu bilgiler için tekrar teşekkür ediyoruz. Programımız kaldığımız yerden tüm hızıyla devam ediyor.